Ejderhaların dansını Rhaenyra kaybetti. Aegon da tamamen kazanamadı. Çünkü bu savaşta herkes bir şey aldı ama kimse istediği şeyi elinde tutamadı. Rhaenyra demir tahta oturdu ama tahtı koruyamadı. İkinci Aegon savaşı kendi lehine çevirdi ama geleceğini kaybetti. Siyahların kanı sonunda tahta döndü ama Rhaenyra'nın kendi davası oldu. Yeşiller Rhaenyra'yı yok etti ama kendi soylarını sürdüremedi. Targaryen hanedanı ise bu savaşta yalnızca insanlığını değil, asıl gücünü oluşturan ejderhaları da kaybetti. Bu yüzden ejderhaların dansını kim kazandı sorusu aslında çok tehlikeli bir soru. Çünkü cevabı nereye baktığınıza göre değişir. Tahta bakarsanız yeşiller kazandı. Soy çizgisine bakarsanız siyahlar kazandı. Hanedanın tamamına bakarsanız kimse kazanmadı. Ama bu videoda sadece şu oldu, sonra bu oldu diye savaş özeti yapmayacağız. Asıl mesele şu. Siyahlar nerede üstünlük kazandı? Bu üstünlüğü nasıl kaybetti? Yeşiller nerede kazandı? Kazandıkları şeyi neden ellerine tutamadı? Ve daha önemlisi, Targaryenler bu savaşta nasıl kendi güçlerinin temelini yok etti? Bir önceki videoda Viserys'in savaşı doğuran meseleleri nasıl ertelediğini konuştuk. Jaehaerys veraset sorununu açıkta bırakmıştı. Viserys bu soruyu çözmek yerine aile içi barış görüntüsüyle örttü. Viserys öldüğünde ise o soru artık ertelenemeyecek hale geldi. Cevabı hukuk vermedi. Cevabı konseyler vermedi. Cevabı kılıçlar, ihanetler ve ejderhalar verdi. Şimdi Yeşil Konsey'den Rhaenyra'nın ölümüne kadar ejderhaların dansının asıl kırılma noktalarına bakalım. Çünkü bu savaşın en acı tarafı şu. Her zafer bir sonraki felaketin kapısını açtı. Viserys öldüğünde Rhaenyra Ejderha Kalesi'ndeydi. Aegon ise kral topraklarındaydı. Bu basit coğrafi fark savaşın ilk büyük sonucunu belirledi. Çünkü demir taht yalnızca hakla alınmaz. Taht bazen kimin sarayda olduğuyla, kimin mühürleri tuttuğuyla, kimin kuzgunları gönderdiğiyle ve kimin kapıları kapattığıyla alınır. Yeşil Konsey'in önemi burada ortaya çıkar. Viserys'in ölümünü sakladı. Saray kontrol altına alındı. Kralın ölüm haberinin Rhaenyra'ya ulaşılması geciktirildi. Küçük Konsey'in, hazine görevlilerinin, kral muhafızlarının ve şehirdeki güç merkezlerinin çoğu yeşillerin erişimi altındaydı. Rhaenyra'nın elinde babasının seçimi ve eski yeminleri vardı. Aegon'un elinde ise başkent, taç giyme imkanı ve devlet düzeni vardı. Bu yüzden yeşiller savaşa yalnızca bir iddiayla başlamadı. Devletin kalbine oturarak başladı. Bu noktada savaş henüz bütün Westeros'a yayılmamıştı. Büyük Üstad Orwell barış şartlarıyla Ejderha Kalesi'ne gönderildi. Aegon, Rhaenyra'nın kendisini kral olarak tanıması karşılığında onu Ejderha Kalesi'ne bırakmayı ve çocuklarına bazı haklar tanımayı teklif etti. Rhaenyra bu şartları kabul etmedi çünkü Orwell'in ağzından bile Viserys'in onu varis seçtiği gerçeği çıkıyordu. Bu sahne önemli. Rhaenyra hukuken güçlü bir ters sahipti ancak iktidar merkezi onun elinde değildi. Burada savaş farklı ilerleyebilir miydi? Evet. Viserys ölümünden önce Rhaenyra'yı kral topraklarında tutmuş ve onu fiili ortak yönetici haline getirmiş olsaydı Yeşil Konsey'in alanı çok daralırdı. Rhaenyra ölüm anında başkentte olsaydı Aegon'un taç giymesi bu kadar kolay olmayabilirdi. İşte önceki videoda anlattığımız Viserys hatası burada sonuç verdi. Varis seçildi fakat tahtta geçiş güvenceye alınmadı. Rhaenyra'nın hakkı vardı ama yeşillerin elinde kapılar, mühürler ve taç vardı. Bu noktada siz de yorumlara yazın. Rhaenyra ölüm anında kral topraklarında olsaydı yeşiller yine Aegon'u bu kadar kolay taçlandırabilir miydi? Minik bir ricam da var. Bu tarz kitap merkezi Asoyav ve Fire and Blood analizleri boşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala katıl üzerinden destek olarak bu uzun analizin devamına katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi savaşın ilk gerçek kanına geçelim. Zira yeşillerin bu ilk zaferi savaşı bitirmedi. Sadece savaşı başlattı çünkü birazdan göreceğimiz gibi bir elçinin ölümü bütün meseleyi veraset tartışmasından kan davasına çevirecekti. Savaşın ilk evresinde taraflar bağlılık arayışına girdi. Rhaenyra oğullarını elçi olarak gönderdi. Jace kuzeye ve vadiye gönderildi. Luke ise Fırtınaburnu'na gitti. Bu görev askeri bir saldırı değildi. Luke bir orduyla değil bir mesajla yollanmıştı fakat Fırtınaburnu'nda Aemond da vardı ve yanında Vhagar bulunuyordu.
Baratheonlar Rhaenys üstünden Rhaenyra'ya daha yakın bir kan bağına sahipti. Bu sebeple onun siyahlar tarafına geçeceğinden çekinmişlerdi. Aemond kızlarından biriyle evlenme sözü karşılığında Lord Baratheon'u ikna etmeyi başardı. Luke ise böyle bir söz vermeyeceğini, daha doğrusu veremeyeceğini, halihazırda nişanlı olduğunu belirttiği için Boros'u ikna edemedi. Aemond, Boros'un kızı Malis'in kışkırtmasıyla eski kan davasını peşine düşünce yeğen Luke'u ejderhasıyla öldürdü. Aegon bu durumdan memnun kalmışsa da Otto ve Alicent durumu iyi karşılamadı. Luke'un ölümü savaşın dilini değiştirdi. O ana kadar mesele veraset tartışmasıydı. Savaş, kuzgunluğun üzerinden yazışarak veriliyor ve iki tarafta kanı ilk döken kişi olmaktan çekiniyordu. Bu sebeple Aemond'un hamlesi siyasi strateji olarak çok da akıllıca bir hamle olmamıştı. Bir ihtimal dans ciddi bir sıcak savaşa dönüşmeden farklı bir şekilde sürdürülebilirdi bile. Fırtına burnu olayından sonra ise mesele kaçınılmaz şekilde kan davasına dönüştü. Bir prens elçi olarak gitti ve geri dönmedi. Rhaenyra için bu artık sadece taç meselesi değildi. Bir anne oğlunu kaybetmişti. Daemon için de bu ölüm cevapsız bırakılamayacak bir meydan okumaydı. Burada siyahlar önünde iki yol vardı. Luke'un ölümü siyasi olarak kullanılabilir. Aemond'un suçu bütün diyarın önünde yeşilin aleyhine çevrilebilirdi. Böyle bir durumda Rhaenyra, haklı varis anlatısının yanına haksız yere öldürülmüş bir elçi anlatısı da ekleyebilirdi. Şüphesiz bu onun davasına sempati kazandıracak bir şeydi, fakat gelen cevap kan ve peynir oldu. Kan ve peynir yalnızca bir intikam eylemi değildi. Helena'nın önünde çocuklarından birinin öldürülmesi savaşın ahlaki sınırını yıktı. Luke'un ölümü siyahlara büyük bir propaganda üstünü verebilecekken kan ve peynir bu üstünlüğü zeyledi, hatta siyahların aleyhine yazıldı. Neticede neredeyse yetişkin olmaya yakın bir prensin ejderhasıyla öldürülmesiyle daha yeni yürümeye başlayan bir bebeğin öldürülmesi aynı seviyede değildir. Rhaenyra'nın davası güçlü olabilirdi, ancak siyahların tarafında artık çok ağır bir gölge vardı. Bu savaşta taraftar yalnızca asker kaybetmedi, anlatılığını da kaybetti. Yeşiller Luke'un ölümüyle elçi öldüren taraf haline geldi. Siyahlar ise kan ve peynirle çocuk katiline bulaşmış taraf olarak görülmeye başladı. Bu noktadan sonra iki taraf da kendini savunmak için daha fazla kan dökmek zorunda kaldı. Ve işte burada savaşın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Çünkü ilk kan döküldüğünde artık kimse yalnızca tahtı savunmaz. Herkes kendi ölüsünü savunur. Bir sonraki kırılmada ise bu kan davası ejderhaların sahaya inmesiyle çok daha pahalı bir hale gelecekti. Savaşın ilk büyük ejderha çarpışmalarından biri Uyku Kalesi'nde yaşandı. Rhaenys ve Meleys siyahlar adına savaşa girmişti. Criston Cole burada bir tuzak kurdu. Aegon Sunfire ile Aemond ise Vhagar ile sahneye çıktı ama Rhaenys kaçmadı. Bu tercih onun cesaretini gösterir, ancak sonuç siyahlar için ağır oldu. Uyku Kalesi Yeşillerin açık bir askeri zaferidir. Rhaenys öldü. Meleys kaybedildi. Siyahlar hem büyük bir ejderhayı hem de çok değerli bir siyasi figür yitirdi. Rhaenys yalnızca bir savaşçı değildi. O, Jaehaerys dönemindeki veraset yarasının yaşayan hatırlatıcısıydı. Onun ölümü siyahların deneyim ve meşruiyet cephesine de kayıp yaşaması anlamına geldi. Bununla birlikte bu zafer yeşiller için temiz bir zafer değildi. Aegon ağır yaralandı. Sunfire de korkunç şekilde zarar gördü. Tahtta oturan kral savaşın daha başlarında yönetemez hale geldi. Aemond öne çıktı ve yeşillerin en büyük silahı Vhagar oldu. Bu durum kısa vadede güç gibi görünüyordu. Uzun vadede ise yeşillerin kaderi Aemond'un öfkesine ve Vhagar'ın yıkıcılığına bağlandı. Uyku Kalesi farklı sonuçlanabilir miydi? Rhaenys'in tek başına tuzağa çekilmesi engellenebilseydi siyahlar Meleys'i koruyabilirdi. Daha dikkatli keşif, daha güçlü destek ya da ejderhaların birlikte kullanılması bu kaybı azaltabilirdi ya da Rhaenys'in savaşmak yerine kaçması daha hayırlı olurdu. Bu savaşın dersi açıktır. Ejderhalar büyük güçtür, ancak yanlış anda yalnız kullanılan bir ejderha hanedanın geleceğinden bir parçayı da beraberinde götürür. Neticede arkadaşlar, ejderhalar ve binicileri ölümsüz değildir. Özetle yeşiller burada kazandı ama kralları sakatlandı. Siyahlar burada kaybetti ama savaşma iradesini kaybetmedi. Fakat birazdan siyahlar öyle bir hamle yapacak ki ilk bakışta savaşı kazandıracak gibi görünecek. Sonra kendi işlerinden bir ihanet kapısı açacaktı.
Siyahların en önemli hamlelerinden biri ejderha tohumları meselesidir. Rhaenys'in ve Luke'un kaybedilmesinden sonra ellerinde Daemon ve Rhaenyra dışında sadece Jace'in kendisi vardı ejderha binicisi olarak. Annesi Yasukti için pek faal olamıyordu. Bella'nın ejderhası daha savaşamayacak kadar gençti. Jace, dedesi Corlys'i kraliçe eli ilan ettikten sonra kral topraklarına saldırma isteğini duydu ama mevcut durumda riskli bir hamleydi. Bilhassa karşı tarafta Vhagar olduğu için. Neyse ki ejderha kayısında binicisiz ejderhalar vardı ve savaşta ejderha sayısı doğrudan üstünlük demekti. Jace bu ejderhalara binebilecek kişilere ödül verilmesini sağlayan yolu açtı. Damarlarında Targaryen kanı olduğunu düşünen kişiler şansını denedi. Bu denemelerin bir kısmı ölümle ve sakatlıkla sonuçlandı. Çünkü ejderhalar at değildir. Bir insanın ejderhaya yaklaşabilmesi o ejderhanın onu kabul edeceği anlamına gelmez. Sonuçta bazı yeni biliciler ortaya çıktı. Corlys'in piçi olduğu söylenen Adam Sea Smoke aldı. Ned'iniz Shipstiller'a bağlandı. Çekiç ok Vermithor'a bindi. Beyaz Uf ise Silverwing'in binicisi oldu. Bu hamle ilk aşamada siyahlara büyük üstünlük verdi. Vhagar hala yeşillerin en korkunç silahıydı ancak siyahlar bir anda daha geniş bir ejderha gücüne sahip oldu. Glut Morvaris'in bu yeni güç etkisini gösterdi. Yeşillerin eline savaş giren Essos'un Triaşı filosu Ventos'a giden Prens Aegon ve Viserys'in gemisine saldırdı. Aegon ejderhasına tutunup ejderha karşısına geri uçabildi. Yumurtası daha çatlamış olan Viserys ise Lys'te Amiral Lohar'ın esiri oldu ama yıllar boyunca ölü sanılacaktı. Jace kardeşlerini kurtarmak için diğer ejderha sürücüleriyle Triaşı donanmasına saldırdı ve düşman ejderhaların saldırısı altında ağır kayıplar verdi. Bu olurken iki şey daha oldu. Driftmark Triaşı tarafından yağmalanıp yakıldı. Böylece Corlys Velaryon zamanda kazandığı zenginliği büyük ölçüde kaybetmiş oldu. Dahası donanmasının bir kısmını da kaybetti. Fakat aynı savaşta Jace ve Vermax da öldü. Bu siyahlar için çok büyük bir kırılmaydı. Jace yalnızca Rhaenyra'nın büyük oğlu değildi. O siyahların en akıllı ve en umut veren siyasi figürlerinden biriydi. Kuzey ve vadi bağlantıları, ejderha tohumları hamlesi ve savaşın diplomasi tarafındaki başarılı düşünüldüğünde Jace'in ölümü yalnızca bir varis kaybı değildi. Siyahlar savaşın ortasında aklı temsil eden genç liderlerden birini kaybetti. Jace'in ve Viserys'in kaybı Rhaenyra'yı daha kötü bir ruh haline soktu ama öfkesini de harmanladı. Bu sebeple oğlunun planını kendisi uygulayarak kral topraklarını ejderhalarla almaya karar verdi. Ejderha tohumları kararının sorumlu tarafı da bundan sonra büyür. Bir kişiye ejderha vermek ona sadece savaş aracı vermek değildir. Ona soyluların bile korkacağı bir güç vermektir. Bu kişilerin sadakati eski hane bağlarıyla, aile yeminleriyle ve çocukluktan gelen saray terbiyesiyle kurulmamıştı. Ödül verilmişti fakat denetim zayıftı. Bu hamle kısa vadede siyahlara üstünlük verdi. Uzun vadede ise sadakat sorunu doğurdu. 1. Templeton Savaşı'da çekil çoklu Beyaz Uf'un iade bu sorunu açık hale getirdi. Ormond Hightower ve Prens Daemon siyahlar karşısında zaferler kazanarak kral topraktan ilerliyordu. O sırada Rhaenyra kral topraklarını düşürmeyi başarmıştı. Vhagar ve Aemond Cole ile beraber nehir topraklarındaydı. Saifayer yoktu, Aegon yaralıydı. Helena ise oğlunu ölümünden beri toparlanamamıştı. Gitgide akıl sağlığını yitiriyordu. Yani zamanlama iyiydi. Yeşiller şehri savunması bırakmışlardı. Rhaenyra ve Daemon Velaryon donanmasından kalanlarla beraber ejderha tohumlarını alıp kral topraklarına uçtu. Birkaç saatlik bir direnç olmuşsa da altın pelerinliler hala Daemon'a bağlıydı. Bu sebeple başlarına atanmış olan Otto'nun oğlu Güven Hightower'da öldürüp kapaları Velaryon ordusu açtılar. Şehir düşerken Lordları Strong kralı ve çocuklarını alıp şehirden kaçırdı. Yanlarında ise kral muhafızlarından Rickard Thorne ve Willis Bell vardı. Willis prensesi Fırtına Burnu'na, Thorne da prensi Eskişehir'e götürmekle görevlendirildi. Kral topraklarının düşüşünden sonra Rhaenyra, Hook ve Ulf'u Tumbleweed'e gönderdi. Yeşillerin ordusu fazlaydı ve siyahların arasında da gizli yeşil destekçileri vardı. Lord Ormond Hightower uzun masa kuşatmasını yönetirken Rickard Thorne, Prens Maelor ile beraber Acı Köprü'ye ulaşmaya başardı ama daha fazla ilerleyemeyen Rhaenyra'nın destekçileri olan halkla çevrelendi. Siyah destekçileri Maelor'u ele geçirmeye çalışırken genç prens acı şekilde can verdi. Kafası Rhaenyra'ya gönderildi. Haber alan Prens Daemon öfkelenip kasabayı yakıp yağmalattı. Sebebi net bilinmese de
Hikayenin olarak tarihte anılan bu iki ejderha tohumu siyahlara ihanet edip yeşilin yanına geçti. Ulf kendisine Daeron tarafından verilen acı köprü lordluğunu beğenmeyip yüksek bahçenin kendisine verilmesi isteyecek kadar cüretkar hale gelmiştir. Bu iki isim Rhaenyra'nın verdiği güçle yükselmişti fakat belki daha büyük ödüller aradılar. Ejderhaların kendi taraflarının aleyhine çevirdiklerinde siyahların üstünlüğü sarsıldı. Yine de bütün ejderha tohumlarını aynı kefeye koymak doğru olmaz. Edim Valerion sadakatini kanıtlamak için savaştı ve bu durum kararın tamamen yanlış olmadığını gösterir. Dahası neredeyse sadakatini koruyordu ama Rhaenyra ondan da şüphe edip öldürülmesini emretti. Daemon ile neyi topraktan olan Nedless, Daemon sayesinde kaçtı ve bir daha görülmedi. Aslında genel olarak baktığımızda sorun ejderha tohumları fikrinin kendisinde değil. Bu kadar büyük gücün nasıl bağlanacağı ve nasıl denetleneceği meselesidir. Burada başka bir yol mümkün olabilirdi. Yeni binicilere yalnızca şövalyelik, biraz toprak ve cüzi miktarda altın ile ödül değil, açık yemin, rehin, evlilik bağı, görev sınırı ve sıkı denetim verilseydi, ihanet riski azaltılabilirdi. Şehir düştükten sonra Daemon aslında tam da bunu yapmaya çalışmış. Abartılı da olsa Fırtınaburnu gibi yerleri ödül olarak vermek istemiş. Hatta bazı evlilikler de önermişti ama Rhaenyra ve Corlys bunu kabul etmedi. Siyahlar ejderha sayısını arttırdı fakat bu ejderhaların binicilerini aynı oranda siyasete bağlayamadı. Savaşın yönünü değiştiren sorunlardan biri buydu. Yani siyahlar bu hamleyle savaşı kazanabilecek bir güç elde etti ama o gücü tutacak zinciri kuramadı. Hem ihanetin acısını çektiler hem de ejderhalar öldü. Şimdi savaşın en ilginç noktasına geliyoruz. Rhaenyra sonunda kral topraktan aldı ve demir tahtta oturdu ama en büyük zaferi birkaç adım sonra en büyük yüküne dönüşecekti. Rhaenyra kral topraktan aldığında savaşın en güçlü anına ulaşmış gibi görünüyordu. Başkent onun elindeydi. Demir taht onun önündeydi. Alisat ve Helena şehirdeydi, Aegon kaçmıştı. Valerion deniz gücü hala önemliydi ve yeşillerin düzeni ciddi biçimde sarsılmıştı. Dışarıdan bakınca siyahlar savaşı kazanmış gibiydi. Neticede hükümdarlığın anahtarı başkentti ve Kara Kraliçe onun sonunda gecikmeli de olsa elde etmişti. Halk bile Aegon ve Aemond'u sevmediği için Kara Kraliçe'nin gelişinden ilk aşama memnundu. Fakat şehri almak ile şehri yönetmek aynı şey değildir. Rhaenyra'nın en büyük sınavı burada başladı. Demir tahta oturduğunda bacaklarında ve sol avucunda kesikler görüldü. Bu sahne yalnızca kötü bir alamet olarak geçilmez. Asayif evreninde demir tahtın hükümdarı kesmesi çoğu zaman sembolik bir işaret gibi kullanılır. Viserys de daha önce Waymond Valerion'un Strongfish'leri suçlaması yüzünden cezalandırıldığı dönemde taht onu kesmiş, iki parmağını kaybetmiş ve sonrasında demir tahta bir daha oturmamıştı. Ana seride Joffrey de taht tarafından kesilmiş ve bazıları bunu tahtta onu reddettiği şeklinde yorumlamıştı ki çok geç dönmüştü. Şüphesiz taht bilinci olan bir nesne değil ama Asayif evreninde garip döngüler ve lanetler vardır. Her şeyin bir açıklaması yok. Biz örüntülere bakacağız. Taht kesiyorsa reddetmiştir. Bu yüzden Rhaenyra'nın kesilmesi şu şekilde dokunabilir. Tahtın onu reddettiği. Peki ama neden? Rhaenyra babasının seçtiği varisti. Aegon ise geleneklerden gelen veraset sistemine dayandırıyordu hakkını. Bana göre ikisi de haklı bir yere dayandırıyor hak iddialarını. Bu sebeple Demirtaht açısından iki haklı aday onun için çarpışıyor mantığı olabilir. Ama Rhaenyra açısından ne değişti Demirtaht'ın gözünde? Eğer Demirtaht birinci olan bir nesne olsaydı, Rhaenyra'nın yaptığı ne onu kızdırmış olabilir? Viserys ilk tahta çıktığında kesilmemişti. Uzun bir süre aslında ideal olmasa bile iyi bir hükümdarlık örneği göstermişti. Bir noktadan sonra ise Strong olanır meselesinde Waymond'a yaptığı şey sonrasında kesildi ve iki parmağını kaybetti. Bunu tahta kızdırdı. Daha doğru ifadeyle gayrimeşru bir soyun ileride demir tahta oturtulmak istenmesi meselesine verdiği bir tepki miydi? Eğer durum buysa Rhaenyra'ya verdiği tepki bu sebeple miydi? Tabii öldürülen masum bebeği unutmayalım. Evet, Luke da öldürüldü ama daha önce de söylediğim gibi neredeyse yetişkine yaklaşmış birinden bahsediyoruz. Net sayı vermek gerekirse 13 yaşındaydı öldüğünde. Asayif evreninde çocuktan çıkmış biri. Aegon oğluysa bir bebekti. Belki de taht Rhaenyra üstünde oturduğunda daha önce üstünde oturmuş ve zalimi ile bilinen tanıdık birine benzediğini hissetmişti. Net sebep ne olursa olsun Demirtaht, Kara Kraliçenin sayılı günleri olduğunun haberini verdi. Bu noktada Rhaenyra'nın durumu çok kırılgandı.
Hazine büyük ölçüde Tywin Lannister tarafından önceden uzaklaştırılmıştı. Para yoktu. Savaş sürüyordu, şehir yorgundu. Rhaenyra para bulmak için baskıyı arttırmak zorunda kaldı. Tayland'a işkence etti fakat altınları yerini söylemedi. Vergiler arttıkça halkın gözünde Rhaenyra'nın meşruiyeti zayıfladı. Kraliçe geldiğinden beri Otto Hightower başta olmak üzere bir sürü kişi idam etmişti. Öyle ki şehir kesik kafalarla dolmaya başladı. Bu tavır kral toprakları halkının ondan bezip ona Memeli Maegor demeye başlamasına sebep oldu. Bu hakaret 200 yıl boyunca yaygın bir hakaret olarak kullanılmaya devam etti. Bu lakap kaba bir hakaretten fazlasıdır. Halkın ve düşmanlarının Rhaenyra'yı nasıl görmeye başladığını gösterir. Onu artık sadece hakkın isteyen bir prens olarak değil, korku yöneten bir hükümdar olarak anlatıyorlardı. Burada Rhaenyra başka bir yol seçebilirdi. Şehre girdiğinde genel af, gıda düzeni, ölçülü vergi ve açık yargı süreciyle halkın güvenini kazanmayı deneyebilirdi. Hazine krizini yalnızca zor yoluyla çözmek yerine lordlardan geçici destek ve borç düzen isteyebilirdi. Alicent ve Helaena'yı siyasi reyneler gibi değil, şehir halkının gözünde güvence olacak figürler gibi kullanabilirdi. Rhaenyra başkenti aldı ancak başkentin gönlünü alamadı. Siyahların en büyük zaferi bu yüzden kısa sürede en büyük yüklerine dönüştü. İşte burada savaş yönü değişmeye başladı çünkü bir hükümdar halkın gözünde meşruiyetini kaybederse düşmanın kılıcından önce söylentiler onu yıpratır. Birazdan Helaena'nın ölümüyle bu söylentiler kral topraklarını patlama noktasına getirecek. Kraliçe Helaena oğlunun ölümüne şahit olduğundan beri iyi değildi. Üstüne diğer oğlu Maelor'un ölüm haberini almak da durumu daha kötü hale getirmişti. Çok geçmeden kendini pencereden attı. Helaena'nın ölümü Rhaenyra'nın kral toprakları üzerindeki hakimiyetini sarsan en önemli olaylardan biridir. Şehir halkı Rhaenyra'dan nefret ediyordu ve Helaena'yı seviyordu. Bu cümle savaşın halk cephesini anlamak için çok önemlidir. Helaena öldüğünde şehirde hızla Rhaenyra'nın onu öldürdüğünü söylenti yayıldı. Kaynaklar bunun Rhaenyra için mantıklı bir hamle olmadığını söyler. Helaena artık siyasi tehdit değildi. Rhaenyra gerçekten böyle bir cinayet işleseydi hedef olarak Alicent daha anlamlı olurdu. Mantar ise bu iftiranın Larys Strong tarafından yayılmış olabileceği ileri sürer. Larys'in şehirden ayrılmadığı ve gölgelerde fısıltılarını sürdürdüğü düşünülürse bu ihtimal çok değerlidir ki ben bu görüşe katılıyorum. Bu olayda gerçek kadar algıda önemli neticede Rhaenyra Helaena'yı öldürmemiş olabilir fakat kral toprakları artık onu suçlu görmeye hazırdı. Kan ve peynir unutulmamıştı. Dahası Prens Maelor'un da Açık Köprü'de korku şekilde öldürdüğü haberi gelmişti. Vergiler, korku ve söylenti zaten şehri gelmişti. Helaena'nın ölümü bütün bunların üstüne geldi ve halk öfkesi bir hedef buldu. Bu noktada siyahların kalbi yalnızca askeri değildir. Rhaenyra halk gözünde anlatıyı tamamen kaybetti. Haklı varis algısı artık şehirde işlemiyordu. Şehir onun ne dediğine değil, onun hakkında ne söylendiğine inanıyordu. Larys gibi birinin en tehlikeli tarafı da budur. Bazen bir orduya gerek yoktur. Doğru anda yayılan söylenti kapıları ordudan önce açar. Rhaenyra hala tahtta oturuyordu ama şehir artık onu hükümdar gibi değil, felaketin yüzü gibi görmeye başlamıştı ve halk bir kez korkusunu kaybettiğinde Targaryen hanedanının en kutsal gördüğü şeye bile saldırabilir. Bir sonraki kırılma bu yüzden sadece Rhaenyra'nın değil, bütün Targaryen gücünün kırıldığı yerdir. Ejderha Çukuru baskını savaşın sadece hanedan savaşı olmadığını gösterir. Bu kez halk sahnededir. Targaryenler uzun yıllar boyunca ejderhalarıyla korku ve saygı üretmişti. Aegon fethetti, Maegor korkuttu, Jaehaerys barışı ejderhaların gölgesini üretti. Fakat dans sırasında ejderhalar artık halk için hanedanın ihtişamı değil, soyluların kavga sonunda gökte inen felaketlerdi. Rahip ya da alelade bir suçlu olduğunu düşünülen Çoban isimli gizemli bir adamın yükselişi ve kışkırttığı kalabalığın ejderha çukuruna saldırması bu yüzden rastgele bir delilik değildir. Açlık, söylenti, korku, dini öfke ve savaşın yorgunluğu birleşti. Halk Targaryen gücünü kutsal görünen merkezine saldırdı. O gece birden fazla ejderha öldü. Dreamfire, Morgul, Shrikos, Tyrexis ve diğerle birlikte hanedanın geleceği de parçalandı. Sarvex'in de oğlu Joffrey ile beraber bu kargaşa için dövmesi Rhaenyra için son darbelerden biri oldu. Bu olay siyahların kral toprakları neden tutamadığını açıkça gösterir. Rhaenyra'nın elinde taç vardı fakat şehir artık onun elinde değildi. Daha da önemlisi
Targaryen'in elinde kalan en değerli şey olan ejderhalar şehir halkının saldırısını yok ediliyordu. Bu hanedanın büyüsünün kırıldığı andır. Halk ejderhaları yenilmez sanıyordu. O gece yenilebildiklerini gördü. Burada önlem mümkün müydü? Ejderha çukurunun güvenliği artırılabilir, halk hareketi daha erken bastırılabilir ve Helena sonrası sürati hızla kontrol altına alınabilirdi. Rhaenyra şehirdeki dini ve toplumsal övgüyü küçümsedi. Sonuçta yalnızca tahtını değil, hanedanın temel gücünü de kaybetti. Bu noktadan sonra savaş artık kim tahtta oturacak sorusunu aşar, çünkü demir taht kalsa bile bu tahtı demir taht yapan korku kırılmıştır. Ejderhalar yok olurken hanedanın yenilmezlik görüntüsü de yok olur ve bundan sonra savaşın son büyük perdelerinde taraflar artık zaferden çok birbirini tüketmeye başlayacaktır. Dansın ilerleyen safhasında savaş artık iki tarafından kontrolünden çıktı. Tam Bratton bunun en iyi örneklerinden biriydi. Hook ve Ulf'un yendiği siyahların ejderha üstünü tersine çevirdi. Bu yalnızca bir taraf değiştirme değildi. Rhaenyra'nın verdiği gücün kendi kuvvetlerine karşı dönmesiydi. Ejderha tohumları hamlesi böylece en büyük avantajdan en büyük güven soruna dönüştü. Tam Bratton aynı zamanda savaşın ahlakı çöküşünü de gösterir. Yağma, tecavüz, kişisel hırs ve lordluk arzusu veraset davasının önüne geçer. Hook ve Ulf artık Rhaenyra'nın davasını değil kendi yükselişini düşünmektedir. Bu noktada savaş başlangıçtaki hukuk tartışmasından tamamen kopmuştur. Artık herkes kendi payını, kendi intikamını ve kendi güvenliğini aramaktadır. Tanrı gözü karşılaşması ise savaşın en büyük iki yıkıcı figürünü ortadan kaldırır. Daemon ve Aemond, Caraxes ve Vhagar karşı karşıya gelir. Bu sahne destansı görünebilir ancak stratejik sonucu basittir. İki taraf da en büyük savaş güçlerinden birini kaybeder. Vhagar'ın ölümü Yeşiller için büyük darbedir. Daemon'un ölümü Siyahlar için hem askeri hem siyasi kayıptır. İkinci Tam Bratton Savaşı ise Prens Daeron'un ölümüyle sonuçlanır. İki hain Yeşillere de ihanet etmiştir. Hook gözünü demir tahta dikerek kafasına taş takmıştır. Günün sonunda menzilden cesur Jon Roxton, Orphan Maker isimli Valili kılıcıyla Hook'u öldürür. Ejderhası da Siyahlar için savaşmaya gelen Adam Valerion tarafından öldürülür. Daha doğrusu iki ejderha ve Adam da ölür. Ulf da savaş sonrasında çok geçmeden zehirlenerek öldürülür. Silverwing daha sonrası hayatta kalan ender ejderhalardan biridir ama bir daha hiç birincisi olmadı, fakat 3. Aegon zamanında öldüğü tahmin ediliyor. Burada yine aynı sonuç çıkar. Bu savaşta zafer gibi görünen her şey başka bir kaybı beraberinde getirir. Yeşiller Rhaenyra'ya baskılayabilecek Vhagar'ı kaybeder. Siyahlar Rhaenyra'yı koruyabilecek Daemon'u ve Caraxes'i kaybeder. Bir sürü ejderha öldü. Ejderha savaşı kazandırır, fakat her ejderha savaşı hanedanı elindeki ejderha sayısını azaltır. Targaryenler düşmanını öldürürken kendi iktidarlarının temelinde yok etti. Artık sona yaklaşırken ortada güçlü bir yeşil düzen de yoktur. Ayakta duran bir siyah iktidar da yoktur. Geriye yorgun ordular, ölü ejderhalar ve birbirini bitirmiş bir hanedan kalır. Rhaenyra'nın sonu bu yüzden yalnızca bir karakter ölümü değildir. Savaşın ilk sorusu verilen en kanlı cevaptır. Rhaenyra, yarım yıllık geçici hükümdarlığının ardından kral topraklarından kaçtığında artık savaş kazanmak üzere olan bir kraliçe değildir. Çocuklarını, müttefikleri, şehrini, parasını ve halk desteğini kaybetmiş bir kadındır. Ejderha Kalesi'ne döndüğünde güvenliğe döndüğünü sanır. Oysa sonuna gitmiştir. İkinci Aegon, Sunfyre ile birlikte Ejderha Kalesi'ndedir. Aegon ablasını yakalar ve ejderhasına yedirir. Rhaenyra'nın ölümü Yeşillerin Veraset Savaşı'ndaki en açık zafer anıdır. Savaşın asıl sorusu Rhaenyra mı, Aegon mu tahtta oturacak sorusuysa bu sahne cevabı verir. Rhaenyra ölür, Aegon hayatta kalır ve kendisini gerçek kral olarak duyurur. Rhaenyra'nın oğlu Geç Aegon ise bu sahneye tanık olur ve esir alınır. İkinci Aegon daha sonra ikna edilerek kendi kızı yerine onu varis ilan eder ve kızıyla nişanlar, çünkü Yeşillerin davasına göre erkekler dururken kadınlar miras alamazdı. Ayrıca nişan iki kolu birleştirip savaşı tamamen durdurabilirdi. Zehirlenerek öldürdükten sonra Rhaenyra'nın oğlu 3. Aegon olarak tahta çıkar ve kuzeniyle evlenir. Bu yüzden siyahlar kazandı cümlesi çok iddialı olur. Rhaenyra'nın soyu daha sonra tahta çıkmıştır, ancak Rhaenyra'nın kendi davası burada sona ermiştir. O, oğlum bir gün kral olsun diye değil, ben kraliçe olayım diye savaştı.
Kısa ve kanlı hüküm döneminde demir tahta oturdu fakat onu koruyamadı. Tarih onu hüküm süren kraliçeler arasında değil, yenilmiş bir taç taliban gibi andı. Bununla birlikte Yeşillerin zaferi de tam bir zafer değildir. İkinci Aegon Rhaenyra'yı öldürerek savaşı ilk sorusunda kendi lehine cevap verdi fakat geleceği kazanamadı. Erkek varisleri yoktu. Kardeşleri ölmüştü, Helena ölmüştü. Aemond Dare'ın çocukları da ölmüştü. Aegon'un elinde taç vardı fakat o tacı sürdürecek sağlam bir yeşil gelecek kalmamıştı. Zaten ablasının ölümünden 6 ay sonra kendisi de öldürülmüştü. Yani Yeşiller Rhaenyra'yı yendi ama savaşın geleceğini kazanamadı. Siyahlar Rhaenyra'yı kaybetti ama soyu tahta geri döndü. Ama Targaryen hanedanı iki tarafında zafer dediği şeylerin altında ezildi. Ejderhaların dağısının kazananı tek bir cevapla anlatılmaz. Tahta bakarsak Yeşiller kazandı çünkü ikinci Aegon tahta oturdu. Rhaenyra öldü. Soy çizgisine bakarsak siyahlar kazandı çünkü savaşın sonunda 3. Aegon ve daha sonra kardeşi Viserys taş giydi. İkisi de Rhaenyra'nın oğullarıydı. Hanedanın bütününe bakarsak kimse kazanmadı. Çünkü savaşın sonunda Targaryenler ejderhaların büyük kısmını, çocuklarına, güvenliğine ve halk üzerindeki kutsal korkularını kaybetti. Özetle bu savaşta siyahlar nasıl kaybetti? Başlangıçta güçlü olan hak anlatısını kan ve peynirle zedelediler. Uyku Kalesi'nde Rhaenys ve Meleys'i kaybettiler. Ejderha tohumuna büyük güç kazandılar fakat sadakati zayıf yeni güç sahipleri yarattılar. Jace'in ölümüyle en umut veren liderlerinden birini yitirdiler. Kral topraklarını aldılar fakat hazine, halk ve söylenti savaşını kaybettiler. Helena'nın ölümüyle şehir tamamen aleyhine döndü. Ejderha çukurunda ise yalnızca başkenti değil, Targaryen gücünün temelini kaybettiler. Yeşiller nasıl kazandı? İlk anda devlet mekanizmasını ele geçirdiler. Aegon'u taşlandırdılar, Rhaenyra'yı başkentten uzakta yakaladılar. Fırtınaburnu, Uyku Kalesi, 1. Tem Baratheon ve Ejderha Kalesi gibi kırılmalarda siyahların gücünü parçaladılar. En sonunda Rhaenyra öldü ve 2. Aegon kendisini gerçek kral olarak ilan etti. Yeşiller neden yine de kaybetti? Çünkü Aegon'un zaferi geleceksizdi. Taht onun oldu fakat hanedan yıkılmıştı. Siyahların kanı tahta döndü, ejderhalar ise geri dönmeyecek şekilde azaldı. Savaşın sonunda demir taht hala duruyordu ancak onu kuran ateş sönmeye başlamıştı. Kendisi çok geçmeden Zernek öldürüldü. Tabi ana seride Lady Dustin'e bakarsak bu savaşın kazananı Hisar olabilir. Çünkü onların uzun süredir Targaryenları devirmek için komplo kurduğunu söylemişti. Üstad Marvin de Hisar'ın ejderhaları öldürdüğünü ima etmişti. Tabi bu da ayrı bir konu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ejderhaların dağısını gerçekte kim kazandı? Demir tahtta oturan 2. Aegon mu? Soyunu geleceğe taşıyan Rhaenyra mı? Yoksa bu savaşta kazanan hiç kimse olmadı mı? Ya da gizli başka bir güç mü kazanan? Yorumları da tarafınızı seçin. Yeşiller mi kazandı, siyahlar mı kazandı yoksa Targaryenlar kaybetti mi? Bu tarz kitap merkezi Astroyaf ve Fire and Blood analizi hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kanala katıl üzerinden destek olarak bu uzun analizin devamına katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.